Merhabalar arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz böğürtülen örgü modelinin anlatımını yaptım. Modelimiz gerçekten yapılışı çok kolay hem de gayet gösterişli, hem bebek hem de yetişkin örgülerinize yakışacak güzel bir model. Ben bu modelimi uygulayarak böyle bir bebek yeleği tasarlayıp ördüm. Bu yeleğimin videosu şu an kanalımda yayında. Kanalımda bebek yelekleri oynatma listesi içinde bu yeleğimin videosunu izleyebilirsiniz. Dilerseniz yeleğimizi detaylı olarak görelim. Yakın plandan modelini sizinle paylaşayım. Yakadan başladığınız örgülerinizde böyle bir görüntü elde ediyoruz bu modelimizde. Yeleğimizin arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Bu modeli dilerseniz bu şekilde çok renkli olarak, dilerseniz böyle sade, istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Sadece yelek ve hırkalara değil, berelere ya da kalın iplerle bebek battaniyelerine de yine çok yakışacak bir model. Hazırsanız hemen modelimize uygulamaya başlayalım. Şişimize 21 ilmek atarak modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelim için şişime 21 ilmek attım. İlmeklerimi öncelikle 3 diş haroşa olarak ördüm. Sizler de bu kısımda istediğiniz lastiği uygulayarak başlayabilirsiniz. Lastik çalışmanızı bitirdikten sonra üzerine 4 sıra düz örgü örüyoruz. Yani 4 sıra boyunca ön yüzlerde düz, arka yüzlerde ters olarak örgümüzü örüp geliyoruz. Modelimiz 8 sırada bir tekrarlanan bir model. İlk 4 sırada bu şekilde düz örgü olarak örüyoruz. Üzerine öreceğimiz 4 sırada motifimizi tamamlıyoruz. Üzerine tekrar 4 sıra düz örüp o şekilde ilerliyoruz. Model kurulumu için ilmek sayımızın tek sayı olması yeterli. Ben 21 ilmekle başladım. Şu an motifimi yapacağım ilk sıradayım. Ön yüzdeyim. Dediğim gibi 4 sıra düz örüp geldim. Bu 5. sıra olmuş olacak. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beşinci sıramı bu şekilde ters örgüyle tamamladıktan sonra arka yüze geçiyorum. Modelimin 6. sırası. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Normalde ben sıra başındaki ilmeklerimi örmüyorum ama burada model kurulumu bu şekilde olduğu için örerek başlıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra yanındaki ilmekten bir ilmekten 3 ilmek çıkarmamız gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. İlmeğimizi öncelikle bir kez düz olarak örüyoruz. Ama sol şişimizden ilmeğimizi çıkarmıyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. Aynı ilmeğimizi bu defa ters olarak örüyoruz. Yine sol şişimizden çıkarmıyoruz. İpimizi arkaya alıp aynı ilmeği bir kez daha düz olarak örüyoruz. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Yanındaki bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Arada bir ilmek düz örüyoruz ve tekrar motifimizin olacağı ilmeğe geliyoruz. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Önümüzdeki ilmeğimizi bir kez düz olarak örüyoruz. Sonrasında aynı ilmeği ipimizi öne alıp ters olarak örüyoruz. Sonrasında ipimizi arkaya alıp ilmeğimizi bir kez daha düz olarak örüyoruz ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Arada bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar motifimizi tekrar ediyoruz. Önümüzdeki bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Öncelikle ilmeğimizi bir kez düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıp ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ve ipimizi arkaya alıp ilmeğimizi bir kez daha düz olarak örüyoruz. Arada bir ilmek düz örüyoruz. Devam edelim. İlmeğimizi bir kez düz örüyoruz. Sonrasında bir kez ters örüyoruz ve sonra bir kez daha düz örüyoruz. Ve bir ilmek düz örüyoruz. İlmeğimizi önce düz, sonra ters, sonra tekrar düz örüyoruz. Ve
bir ilmek daha örüyoruz. Sıramızın sonunda yine bir ilmek düzümüzü örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın başına bir ilmek düzle başladık ve sıra sonunda bir ilmek düzle bitirdik. Bu şekilde tek sayıyla bitirmiş oluyoruz ve sonraki ön yüzümüze geçiyoruz. Modelimizin 7. sırası olmuş olacak bu. Yani şuradan düz örgüden itibaren saydığımızda 7. sıra, motiften itibaren, motif başlangıcından itibaren saydığımızda 3. sıra olmuş olacak. Şimdi önümüzdeki ilk ilmeği ters olarak örüyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonrasında ipimizi arkaya alıyoruz. Önceki sırada bir ilmekten çıkardığımız 3 ilmeğimizi bu sırada düz olarak örüyoruz. 1 2 3. Sonrasında tekrar ipimizi öne alıyoruz ve bir ilmek ters örüyoruz. İpimizi arkaya alıp önceki sırada 3 ilmek çıkardığımız bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi tekrar öne alıyoruz. Arada bir ters örüyoruz. İpimizi tekrar arkaya alıyoruz. 3 ilmeği düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Arada bir ters örüyoruz. Sonra 3 düz örüyoruz. Sıramızı bir ters, 3 düz, bir ters, 3 düz olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ve bir ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve örgümüzün arka yüzüne son sırasına 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramıza geçtiğimizde önümüzdeki ilk ilmeğimizi düz örerek başlıyoruz. Bir ilmek düzden sonra ipimizi öne alıyoruz ve önceki sıralarda ördüğümüz bu 3 düz ilmeğimizi, 3 ters ilmeğimizi bu şekilde üçünü birlikte alarak ters olarak örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. Arada bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar ipimizi arkaya alıyoruz. Önümüzdeki 3 ilmeği ters olarak birlikte alarak örüyoruz. Bu şekilde. İpimizi arkaya alıp arada bir ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne alıp önümüzdeki 3 ters ilmeği birlikte alıp ters olarak örüyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. 3 ters ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Sonrasında bir ilmek düz örüyoruz. 3 ters ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Sonrasında bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar 3 ters ilmeği birlikte alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi örüp tamamlıyoruz. Ve bu son arka yüzümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Modelimizin görüntüsü artık netleşti. Bu şekilde 4 sıra düz örüp üzerine 4 sıra motif çalışması yaparak 8 sırada ilk motifimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ilk sıraya dönüş yapıyoruz. Yani şuradaki ilk sırada olduğu gibi
bütün ilmeklerimizi düz örerek bu sıramızı tamamlıyoruz. Toplam 4 sıra düz örgü örüp geleceğiz. Ön yüzlerde düz, arka yüzlerde ters olarak örerek 4 sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Sonrasında ikinci motiflerimizi yapıyoruz. Motifimizin üzerine 4 sıra düz örgü olarak örüp geldik. Şimdi yine motifimizi tekrar edeceğimiz sıramızdayız. Ön yüzdeyiz. Bu ön yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örerek motif çalışmamıza başlıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramı ters olarak tamamladıktan sonra arka yüze geçiyorum. Arka yüzdeki ilk ilmeğimi düz öreceğim. Bir ilmek düz ördükten sonra yanındaki ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi öncelikle bir kez düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi öne alıp aynı ilmeği ters olarak örüyorum. Ve tekrar ipimi arkaya alıp ilmeğimi bir kez daha düz olarak örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Sonrasında bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 arada bir ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 arada bir ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ve arada bir ilmek düz örüyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp sonraki ön yüze geçiyorum. Sonraki ön yüze geçtim. Sıra başında ilk ilmeğimizi ters olarak örerek başlıyoruz. İlk ilmeğimi ters olarak ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Önceki sırada bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi bu sırada düz olarak örüyorum. Sonrasında arada bir ters örüyorum. İpimi arkaya alıp 3 düz örüyorum. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp sonraki sıraya geçiyoruz. Ve sonraki ön yüze geçiyoruz. Pardon, bir sonraki arka yüze geçiyoruz. Sıranın başındaki ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. İlk ilmeğimizi düz ördükten sonra önceki sırada düz olarak ördüğüm, burada ters olarak gözüken 3 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp arada bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp 3 ters ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek birlikte ters olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz ve ön yüze geçiyoruz. Böylece birlikte 2 motif tamamlamış olduk. Üzerine 4 sıra daha düz örgü olarak örüp geliyorum. Böylece modelimizin anlatımını tamamlamış olduk. Gerçekten hem yapılışı kolay hem de gösterişli bir model. Bebek örgüleri ve yetişkin örgüleri bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunarak bildirimleri açıp yeni yükleyeceğim videolarımdan, modellerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.